Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizlere kalıptan kolaylıkla çıkan şöyle de yumuşacık çok güzel bir mozaik kek tarifi hazırladım. Bu videomda sizler için kek yapmanın tüm püf noktalarını anlattım. Sözü çok uzatmadan hemen detaylara geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle kullanacağımız kek kalıbını güzelce katı yağla yağlayalım. Yumuşak bir yağ kullanırsanız bu işlem daha kolay olacaktır. Şöyle güzelce kalıbı bir fırça yardımıyla da her yerine gelecek şekilde yağladıktan sonra buzdolabına kaldıralım ve buzdolabında bekletelim. Bu şekilde yaptığınızda kek sizi hiç zorlamadan kolaylıkla kalıptan çıkacaktır. Kek hamurumuz için gerekli malzemeleri de öncesinden çıkartalım ve oda sıcaklığında bekletelim. Burada 4 tane orta boy yumurtam var. İçerisine 1,5 su bardağı kadar da toz şeker ilave ediyorum. Şöyle bir çimcik de tuz attıktan sonra şekeri ve yumurtaları beyaz krema kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 2 dakika boyunca mikserin ilk önce düşük devriyle daha sonra da devrini yükselterek yüksek devirde çırpıyorum. Yaklaşık 2 dakika boyunca çırpmış olduğum yumurta ve şeker gördüğünüz gibi krema kıvamına geldi. Bu şekilde yaptığınızda kekiniz çok güzel kabaracaktır. Bu aşamayı kesinlikle atlamayın lütfen. Şimdi de kek harcımın içerisine 1 su bardağı oda ısısında beklemiş sütümü ve 1 çay bardağı da sıvı yağ döküyorum. Bunları da kek harcına ekledikten sonra mikserle bir 5 saniye kadar karıştırıyorum ve ardından içerisine diğer malzemeleri ekleyeceğim. Güzelce kabaran kekler için diğer önemli püf noktası da katı malzemeleri eleyerek eklemek. Ben ilk aşamada 2 su bardağı kadar unu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket de şekerli vanilini eleğimin içerisine aldım. Ayrıca kek hamurun içerisine 1 dolu yemek kaşığı nişasta da eklerseniz kıvamı ayrı bir güzel oluyor. Bu da yine güzel bir kek yapmanın püf noktalarından biri. Şimdi eleğimin içerisine almış olduğum bu katı malzemeleri eleyerek kek karışımının içerisine ilave ettim. İlk aşamada 2 su bardağı un ilave ettim. Sonra kıvamını kontrol ederek tekrar un ilavesi yaptım. Kek hamurunun kıvamı da yine çok önemli. Eğer çok koyu kıvamlı bir kek hamuru yaparsanız kekiniz sert olur. Eğer unu da az koyarsanız kekinizin içi pişmez. Bu yüzden ununuzu yavaş yavaş ve kontrollü olarak ekleyin. Ben bu kek harcında toplamda 3 su bardağı olacak şekilde un kullandım. Şöyle kıvamını da size gösterdikten sonra şimdi toparlıyorum ve kek harcımı ikiye böleceğim. Ben bugünkü tarifimde sizlere mozaik kek tarifi veriyorum. Kakaolu ve sade kek harcını karıştırarak kek kalıbında pişireceğim. Sizler dilerseniz yine aynı malzemeleri kullanarak tamamını sade ya da tamamını kakaolu olarak da hazırlayabilirsiniz. Şöyle ayırmış olduğum kek harcımın içerisine 2 silme yemek kaşığı kakao ekliyorum ve içerisine şöyle 1 yemek kaşığı da süt ekliyorum. Bu sayede eklemiş olduğumuz kakao kek harcımızı çok fazla koyulaştırmamış olacak. Mozaik kek yaptığınızda kek harcınızın ikisinin kıvamının da aynı olması gerekiyor. Biri çok akışkan, diğeri çok koyu olursa dibine çökme yapabilir. Evet, kakaolu kek harcım gördüğünüz gibi bu kıvamda, biraz koyu ve akışkan bir kıvamda. Yine diğer sade kek harcım da aynı kıvamda. Şimdi bunları kenara alıyorum ve buzdolabında bekletmiş olduğum kalıbı alarak kekimi hazırlamaya devam ediyorum. Kek kalıbının alt kısmına ilk aşamada 2 kepçe olacak şekilde sade kek harcımı döktüm. Ardından sırasıyla kakaolu ve sade olarak tüm kek harcı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Yapmış olduğumuz bu işlem sayesinde de kekimizin içi mermer gibi mozaik kek görüntüsünde olacak. Evet, 1 kepçe sade, 1 kepçe kakaolu kek harcından koyarak tüm kek harcı bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Eğer evinizde bu şekilde bir kek kalıbınız yoksa bir borcam içerisine de yine aynı şekilde dökerek bu işlemi yapabilirsiniz.
Yuvarlak bir borcama yaptığınızda da kek harcını hep ortaya dökerseniz yine mozaik görüntüyü elde etmiş olursunuz. Bu arada kanalımda birbirinden farklı kek tarifleri de mevcut. Açıklama kısmına eklemiş olduğum oynatma listesine tıklayarak dilerseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Evet, biz bu işlemi yaparken de fırınımızı 180 derecede alt üst ayarda açalım ve en az 5 dakika boyunca ısıtalım. Evet, tüm kek harcını kalıba döktükten sonra ince uzun bir çöp şiş kullanarak bu şekilde içerisinde tabanına değdirecek şekilde desen yapıyorum. Ve hazır olan mozaik kekimi önceden ısıtmış olduğum fırınıma yerleştirerek artık pişireceğim. Güzelce kabaran keklerin bir önemli püf noktası da kekinizi önceden ısınmış olan fırında pişirmek. Ayrıca fırının kapağını ilk yarım saat kesinlikle açıp kontrol etmeyin. Gördüğünüz gibi 180 derece alt üst ayarda ve fansız olarak pişirmiş olduğum kekim çok güzel bir şekilde kabardı. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 40 dakikada pişti. İçinin nasıl piştiğini kontrol etmek isterseniz eğer şöyle çöp şişi içine batırdığınızda kuru bir şekilde çıkıyorsa artık kekiniz pişmiştir. Evet, pişen kekimi şimdi kenara alıyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ters çevirerek size iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Videomda anlatmış olduğum tüm püf noktalarına dikkat ederek sizler de bu şekilde kalıptan kolayca çıkan ve kabardıkça kabaran kekler yapabilirsiniz. Evet, dinlenen kekimi ters çevirir çevirmez hemen kolaylıkla kalıptan çıktı. Şöyle yakından da size son halini göstermek istiyorum. Gayet güzel kabaran, çok güzel yumuşacık da bir kek tarifi oldu. Evet, dinlenen kekten şöyle bir dilim keserek de size iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu mozaik kek tarifi tam ölçülü, tam kıvamında çok da lezzetli oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Herkes kolaylıkla yapabilsin diye en ince ayrıntısına kadar kek yapmanın tüm püf noktalarını bu videomda sizler için paylaştım. Eğer hala aklınıza takılan bir konu varsa yorumlar kısmına yazarsanız size görür görmez dönüş yapıyor olacağım. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.